Evet, ben bunu yakından bilen bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki... Sen de beni tanıyorsun, bende de aynı durum var. Yok canım. Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün Rose Adası'nın inanılmaz hikayesini konuşacağız. Bir Netflix orijinal filmi, İtalyan yapımı. Netflix'te izlediğimiz, son zamanlarda izlediklerimizden çok farklı bir film izledik. Gerçekten duygusal anlarda yaşadığımız zamanlar oldu, güldüğümüz anlarda oldu. Halk artık bekliyor. Ayşegül filmi beğendim. Ben filmi çok beğendim. Başlangıçta böyle ya ne oluyor acaba ne anlatacak falan diye düşünüyordum. Çünkü hani gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır diye yazıyordu. Ondan sonra film ilerledikçe böyle vay be demeye başladığınız olaylar oluyor. Kısaca anlatmak gerekirse genç bir İtalyan mühendis var ve çok hayalci olarak çevresinde tanınıyor. Yaptıklarıyla böyle birazcık zihni sinir projeleriyle tanınmış bir adam. Ve bir gün geliyor özgür bir alan yaratmak için, kendi hayallerini gerçekleştirmek için Adriyatik Denizi'nde kendi adasını inşa ediyor. Konu böyle başlıyor ve buradan ilerleyen olaylar var. Çok inanılmaz duygusal bir film. İnsanın böyle alıp götüren bir tarafı var. Açıkçası böyle zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman gözlerimizin yaşardığı yerler oldu. Ben çok uzun zamandır Netflix'te böyle bir film izlememiştim. Gerçek hikaye 1968 yılında geçiyor. Biliyorsunuz tam olarak böyle hani dünyada özgürlüklerin sınandığı yerlerden, zamanlardan bir tanesi. Beni esas etkileyen şu, bir adam var, hayalleri var. Dünyayı değiştirmekle ilgili bir takım oluşumlar içinde diyelim. Ve buna inanıyor açıkçası. Ve bunun karşısında, bir insanın karşısında koskoca bir ülkenin, bir hükümetin düştüğü durum bana göre hani filmin en etkileyici taraflarından bir tanesiydi. Bir insan gerçekten inandıktan sonra, yeterince inandıktan sonra hani bütün dünyayı ikna etmeye uğraşırken koskoca bir ülkenin bundan korkuyor olması, bununla baş edememesi bence en can alıcı noktalarından bir tanesiydi. Hani bugün de olsa, bundan 50 yıl önce de olsa, belki atıyorum 300 yıl önce de olsa bir insanın özgürlük talebine karşılık bütün dünyanın böyle hani birleşerek bunu yok etmeye çalışması filmde etkileyici olan noktalardan bir tanesi. Aslında burada kahramanımızın kendi normal hayatında değer görmemesi yapacağı projeler için ona bir adım atmak için cesaret veriyor. Tabii ki bunun yanında aynı zamanda duygusal kararları da var. Bunlar da bunda etkili oluyor diye düşünüyorum. Giorgio Rosa her ne kadar hayallerinden ve özgür olmaktan yola çıksa da bunun altında yatan bir aşk hikayesi var. Fakat buradaki en önemli nokta zannedersem vazgeçmemek. Ne olursa olsun vazgeçmeyen bir adam var karşımızda. Bunun için hani yok ya bunu da yapamaz denilen her şeyi yapmaya cesareti olan, bununla ilgili adım atabilen, bununla ilgili yürümesi gereken yolu hiç korkmadan ve yılmadan yürüyen bir adam var. Hani dünyada yaşanmış olması beni çok etkiledi açıkçası. Bu yaşanmış bir olay ve ben bugüne kadar hiç duymamıştım veya kimseden de işitmedim. Evet. Yani gerçekten çok büyük bir olay bence ve bugüne kadar nasıl oldu da hiç duymadık, ben buna da çok şaşırdım. Demek ki dünyada duymamızı istediklerini duyuyoruz, duymamızı istemediklerini duymuyoruz. Güçlü her zaman haklıdan daha önde oluyor. Filmi seyrederken göreceksiniz. Süreçte hani hiç beklemediği şekilde olaylar gelişiyor ve beklemediği insanlar adaya gelmeye başlıyor. Hatta ondan sonra çok daha farklı talepler oluyor. Bu süreçte hani burayı nasıl yönetiyor? Bunu yönetirken neler yapıyor? Hani burada bulunan çözümler, tıkanılan noktalar. Hani film birazcık da böyle kriz yönetimini de anlatan bir film. Krizler nasıl yönetilir ya da yönetilemez bunları da gördüğümüz noktalar var. Gerçekte yaklaşık 8 aylık bir dönemde olmuş bu kadar olay. Hani bunun ekrana yansıması da anlatılması da bence gayet başarılıydı. Film bazı sahnelerinde sen kopukluk olduğunu düşünüyor musun Cihan? Ben kopukluk olduğunu düşünüyorum. Bahsedilen 5-6 tane karakter var ve bu karakterlerden bazıları bir ara çok önde oluyor, bazen çok arka planda kalıyor. Ve evet, adanın ve Georgia'nın neler yaptığını görüyoruz ama diğerleri sadece konu mankeni olarak kalıyor. Onların hikayesinde tamamlanmayan çok fazla yer kalıyor. Evet, filmde diğer karakterlerle ilgili açık kalan bazı noktalar var. Bu hikaye sırasında diğer insanlarla ilgili ve Giorgio ile ilgili onları hayallerinden vazgeçirmek adına neler yapıldığını da seyredeceksiniz. Orada da hani bunlar işe yarıyor mu, yaramıyor mu, ayak oyunları yapılıyor mu, yapılmıyor mu?
Bunları da seyrederken keyif alacağınızı düşünüyorum. Şimdi buradaki umudu nasıl tarif etsem tam olarak bilemiyorum ama bazı şeyler hayal edersiniz. Bununla ilgili birçok şey yaparsınız. Bunlar olur ya da olmaz. Ama sonunda önemli olan hani onu denemiş olmaktır. Bazen sadece denemiş olmak bile hani bizim için yeterli olabilir. Bir de kahramanımız sürekli olarak aklına fikir gelen biri. Gördüğü her şeyden sürekli bir fikir, bir şey, bu da olur mu, böyle olur mu gibi sürekli fikir geliyor. Sen de beni tanıyorsun, bende de aynı durum var. Fikrim geldi. Fikrim geldi diye bir muhabbet var. Ve gerçekten bu insanı belli bir süre sonra karşıdakine sıkıntı yaratıyor. Yani farkındayım. Sen de bazen bununla sıkıntı yaşıyorsun mesela. Yok canım. Yok canım. Ama işte fikir geldiği zaman da gitmiyor. Ve bu fikirlerin peşinden koşarken kimi hayalci diyor ama yakın arkadaşları ise bir anlamda ona umut bağlıyorlar. Evet, ben bunu yakından bilen bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki hayal etmek öyle herkesin hani harcı değil. Öyle bir noktadayız, artık öyle bir dünyadayız ki sadece bize öğretilen ya da inandırılan şeyler konuşabiliyoruz ve hani bunların dışına çıkamıyoruz. Hani çıkmak istesek de çıkamıyoruz. O yüzden böyle senin gibi hayal eden ya da fikri gelen insanları ben açıkçası takdir ediyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Bazen ama çok sıkıldığın oluyor, fark ediyorum yani, merak etme. Neyse, bunu daha sonra konuşursun. Bir hayalin peşinden gidebiliyor olmak, yani peşinden gidiyor olmak da değil. Buna gerçekten inanabiliyor olmak Tanrı'nın lütfu diyeyim yani. Gerçekten bir armağan. Bu anlamda bu filmi şiddetle tavsiye ediyorum. Belki hayal etmenize yardımcı olabilecek bir film olabilir. Peki izlediğimiz zaman 1968 İtalya'sında geçiyor ama hani o zamana geçse hep Türklerle İtalyanlar birbirine benzer diye bir yorum var, hani biliyorsun. Ben bunu daha da öteye getiriyorum. Hatta yani kahramanımızın bir anda böyle Malatyalı olduğunu falan bile düşündüm ben. Böyle bir yakınlıkta hissettim mesela. Sana böyle bir his geçti mi? Filmin içinde mesela bir sahne var. Sahnede adam telefon kulübesinde çok böyle umutsuz olduğu bir anda annesini arıyor ve sadece sesini duymak istediğini söylüyor. Ve annesi de ona hani o anda ne yediğini, karnını doyurup doyurmadığını soruyor. Baktığımızda bazı şeyler çok insani ve çok böyle hani uluslardan bağımsız şeyler. Bir annenin ne yedin diye sorması, bir çocuğun hani kaç yaşında olursa olsun canı sıkıldığında annesini araması ya da bir insanın bir şey hayal ettikten sonra sanki hani dünyada başka bir şey yokmuş gibi onun peşinde koşuyor olması. Hani bunları ben uluslardan, halklardan, milletlerden bağımsız olarak insani olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda keyifli olduğunu düşünüyorum. Biz izledik, çok beğendik. Siz de bundan sonra izlersiniz herhalde. Görüşmek üzere. Sen 44 Allah aşkına. yaşındayım. Ben onunla büyüdüm. Ben söyledim, bittiydi işte.